Bugün ben size ne anlatacağım? Bugün ben size birbirine hayat sınavı olan burçları anlatacağım arkadaşlar. Beğen butonuna bastığınız için ve bu canlı yayını paylaştığınız için şimdiden teşekkür ediyorum. Çünkü burada edineceğiniz bu bilgiler size ve paylaştığınız kişilere de çok faydası olacaktır. Sizde böyle bir fayda, burçlar biliyorsunuz bir enerjidir. Ve bir insan doğduğunda gökyüzündeki bir takım kozmik enerjilerle sizin düşünce yapınız, ID impulslarınız ya da artık ne derseniz buna benzer bir enerji maruziyetine kalarak hepimiz bu dünyaya geliyoruz. Ve bu enerji bizim düşünce yapımızı oluşturan bir belki sinaps ağı oluşturuyor. Mesela bir ikizler burcu vardır ve kardeşi de akrep burcudur. İkisi de birbirinden çok farklıdır. Birisi daha çok küser, daha çok duygusaldır. Diğeri daha çok zihinseldir, daha çok matematikseldir ve daha pozitiftir. Şimdi bu iki çocuk aynı sofrada yemek yiyor. Aynı anneden babadan büyüyor ama karakterleri çok farklı. İşte bu farkı oluşturan durum sizin doğduğunuzdaki aldığınız enerjilerle ilgili. Ve sizin yine karmik geçmişinizde buna etkenlerden bir tanesi. Karmik geçmişi epigenetik geçiş olarak artık bilim açıklamaya başladı. Diyor ki oğlan dayıya kız halaya çeker lafı o kadar boş bir laf değildir. Bu epigenetik geçiştir. Yani huy aktarımıdır diyor. Mitokondri de bilgi taşıyor diyor ve bir sonraki nesle aktarılıyor diyor. Tabii benim karmik anlayışım bu. Diğer türlü ölüp ölüp dünyaya tekrar gelmek anlamında değil. Çünkü giden gelse dedem gelir hesabı. O konuya ben inanmıyorum. Zaten karmik değil de bu anlattığım bağlamda baktığınızda da haritalarda atalarından getirdiği mevzuyu zaten görüyorsunuz. Şimdi dedik ki birbirlerine hayat sınavı olan burçlar dedik. Biz işte bir kozmik enerjiyle doğuyoruz. Biz buna burç etkisi diyoruz herkesin anlayacağı dilde. Ve bu burç enerjisi bizim zamanla karakterimizi oluşturuyor. Düşüncelerimizi oluşturuyor. Çünkü düşünceler karaktere dönüyor. Ve siz bu karakteri eyleme döktüğünüzde kaderiniz oluşuyor. Evet. O yüzden Muhittin Arabi demiş ki siz idrak seviyeniz artıncaya kadar burçlar sizi etki eder. Siz artık idrak ettiğinizde, geliştiğinizde, farkındalık seviyeniz arttığında siz burçlara etki edersiniz demiştir. Tabii bunu duyan herkes kendisinin burç enerjisinin üzerine çıkabileceğini düşünür. Ama çıkabilecek misiniz? İşte bugün bu sorunun cevabını alacaksınız. Neden çıkabileceksiniz? Neden çıkamayacaksınız? Şimdi ilişkiler üzerinden size onu anlatacağım. Şimdi birbirlerine hayat sınavı olan burçlar dedik ya. Bunlar neden hayat sınavı olur biliyor musunuz? Hayatta artı ve eksi kutup vardır arkadaşlar. Buna felsefede dualite deniliyor. Artı ve eksi yön geliştirirsiniz sürekli. Bir şeyler dinledikçe, konuştukça, yaptıkça, eylemde bulundukça. Mesela hayatı boyunca bir insan din anlatır, hocadır ya da benzer bir durumu vardır. Bu kişinin tecavüzden hapse atıldığını duyarsınız. Çünkü bu adam sürekli namustan bahsetmiştir. Sürekli işte ahlaktan bahsetmiştir. Ahlak bekçiliği yapmıştır. Hayat onu öyle bir sınava sokar ki tersinden sınav olur kişi. İşte haritanızda da sizin yükselen burcunuz neyse karşıt burçlar vardır. O karşıt burç aslında sizin eksik olan yanınızı gösterir. Ve o eksik olan yanınız aslında tamamlanmaya ihtiyacı olan taraftır. Şimdi mesela herkes zengin koca arıyor ya da kendi leveline göre bir kişi arıyor değil mi? İşte ne oluyor? Ya bu tamam ütopya. Neden ütopya? Yani herkes doktor kocayla evlenemez. Herkes işte bir iş adamıyla evlenemez. İşte ne bileyim 1000 tane esnaf varsa bir tane iş adamı var. İşte çeşitli işlerde çalışan binlerce kişi varsa
Bir tane CEO var, bir tane genel müdür var. Dolayısıyla da ihtiyacınız olan şey aslında sizin kafanıza bugüne kadar kazanılan ütopik son nokta şeyler değil. Eee, işte hepimiz lise okuduk, ortaokul okuduk. Ne olacaksın? Pilot olacağım, doktor olacağım. Ya bu memleketin çöpçüye, bu memleketin astroloğa, bu memleketin farklı bir iş sahasında çalışana ihtiyacı yok mu? Niye herkesi aynı kategoriye sokup böyle prestijsel bir ırkçılık noktasına götürüyorsunuz değil mi? İşte bu toplumsal normlar bizi kendi özümüzden, tabiatımızdan ve ihtiyacımız olana yönelme alanından ne yapıyor? Geri çekiyor ve yanlış yönlendirmelere gidiyor. Yani senin bir ikizler burcuysan, ihtiyacın olan şey konuşmak, sohbet etmekse, bu seni hayatında etkiliyorsa, bu senin eksik kalan yönü tamamlıyorsa, sen gidip bir Başak Burcu'na çekildiğinde ne olacak biliyor musun? Sıkıntı olacak. Çünkü Merkürler kare yapacak. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Yani burada sizin enerjiniz neyse ona göre bir sınav oluyor. Şimdi astrolojide sadece doğum haritası üzerinden karşıt, zıt ya da kare yapan olarak değil de bir de psikolojik astroloji denilen bir dal daha var arkadaşlar. Psikolojik astroloji dalında sizin bu tamamlayan, tamamlayamayan ya da eksik kalan yönünüzü domine eden ya da zarar veren burç anlayışı da var. Yani şimdi beni izleyen arkadaşların içerisinde iyi kötü astroloji bilenler var, eğitim alanlar var. Ya biz böyle bir şey görmedik diyecekler ki ben size görmediğiniz yerde anlatacağım. Mesela Kova burcu arkadaşlar nedir? Astrolojide hava grubunun sabit burcudur değil mi? Hava grubunun sabit burcu ya. Ama Kova hiç de sabit bir burç değildir. Bakın Kova videosunda daha yeni yaptık biliyorsunuz. Oradan gideyim. Kova hiç de sabit bir burç değildir. Kova son derece hareketli, son derece hareketli bir zihne sahip. Sürekli zihnini yeni şeyleri keşfetmeye yönlendiren bir yapısı vardır. Ve rutin hayattan hiç hoşlanmaz. Yani yeni bir şeyler öğrenmediği gün, Google'dan bir şeyler araştırmadığı gün aç yatmış gibidir yani. O derece. Hani diyorum ya videoda minareden at beni in aşağı tut beni. Yani Einstein şeyini karikatürünü yapmışlar ya. O derece bir burçtur. Şimdi gider arkadaşlar bu kova hiç olmayacak bir burca çekilir. Hangisine biliyor musunuz? Boğa burcuna çekilir. Ve Kova burcunun hayat sınavı Boğa burcundan gelir. Evet. Çünkü Boğa sabit bir burçtur. Hani Kızılderili var ya oturan boğa. İşte oturan boğa muhabbeti buradan gelir arkadaşlar. Ya yani Kova kalk gidelim der. Boğa kalk oturalım der. Ve ikisi bir türlü anlaşamazdır. Anlaşmaya çalışırlar ama anlaşamazlar. Çünkü Boğa'nın hayatta öğrendiği bir takım stabil doğrular vardır. 40 yılın başı bir şey öğrenmiştir. Bir doğru öğrenmiştir. Hani 40 yılın başı da demeyelim şimdi. Aşağı çekmeyelim. Ama o doğru ya onun hayatına oturdu ya. Doğrudur da yani o. Yani o yanlış da değildir Boğa'nın hayatında. Ama o doğruyu statiko ve stabilite için kullanır. Esneklik yapmaz. Ve onu sen daha yeni bir doğruyla boğada değiştiremezsin. Çünkü boğa alışagelmiş, o doğruyu almış, rutinine getirmiş, hayatına indirgemiş, özümsemiş, sentezlemiş, üstüne oturmuş. Daha da onu oradan kımıldatmak çok zor. Sen dedin ki bir kova kafasıyla boğaya. Ya bak işte gidelim şöyle maceraya atılalım. Şurada yeni bir alet çıkmış. Ne bileyim robot süpürgeler çıkmış. Bilmem ne olmuş. Airfryer'ler çıkmış. Boğa için bunlar ters. Niye? Kardeşim tava var. Pişiyor. Net. Tamam mı? Ya da işte robot süpürge. Kaç kişi almış? Kullanılmış mı? Yani
Bu onun için bir risk. Çünkü onun için nesi var? Tyson mı, Myson mı ne? O doğruyu belirlemiş. Ya bir tanesi diyorsun ki kendi kendine süpürüyor. Evi santimetre santimetre süpürüyor. Ha öteki yok diyor, daha emin değil. Emin değil. Ve o boğa böyle yeni fikirlerle yerinden kalkmaz. Çünkü boğayı yerinden kaldıran şey fikir ve düşünce değildir. Dereyi gördüğünde paçaları sıvama dersin ya. Dereyi gördüğünde paçaları sıvama dersin ya. Pardon, neydi? Dereyi görmeden paçaları sıvama diye bir atasözü vardır ya. İşte boğa orada dereyi görmeden paçaları sıvamayacaktır. Yani oradan çıkarını görecektir, onun maddi katkısını görecektir ve bu katkıların neticesi itibariyle e, o konfor alanını ancak o zaman terk etme eğilimine girecek. Ama bu kovaya son derece ters bir durum. Neden? Çünkü kova bugün yatıyor, yarın aklında başka bir fikir var. Yani bunu deneyimlemek istiyor, bu düşünceler, fikirler, konuşmak istiyor. Ama boğa için konuşmak demek havada ve uçuşan şeylerdir. Çünkü toprak grubu burçları senin ne konuştuğuna, ne hissettiğine bakmaz. Toprak grubu burçlar senin eylemine bakar. Ortaya ne koyduğuna bakar. Davranışına bakar. Anlatabiliyor muyum? Çünkü o kovanın o hareketleri boğa için terelelli. Ha yine bizimki bir şey buldu geldi filan gibi. Bugün bugün gündem yine değişti filan gibi böyle şey yapar. Şimdi bu boğa için çok sıkıntılı bir durumdur aslında. O statikoda kendini güvende hisseder. Çünkü güven demek boğa demek. Boğa burcu güvenle anılır. Yani kendini güvende hissetmek istiyorsan haritanın boğa alanını çalıştırman lazım. Şimdi bu güven duygusudur dedik ya. Sağlamlıktır dedik ya. Boğayı oradan hareket ettirmek zordur dedik ya. İşte o güven duygusunu o boğa o şekilde buluyor. Çünkü o kova kafası ona terelelli, yine boş işler peşinde. Bakalım bizimkinin gündemi neymiş filan gibi, tamam mı? Yani böyle yaklaşacak. Şimdi içinizde boğalar vardır, kovalar vardır. Hocam benim burcum boğa, benim işte burcum kova, biz öyle değiliz, böyleyiz diyebilirsiniz. Peki bu farkı ne oluşturacak arkadaşlar? Mesela senin Venüs'ün ikizlerde olan bir boğa burcuysan senin sevgi anlayışın iletişim kurmaktan, sohbet etmekten geçecek. Tamam mı? Dolayısıyla o oturan boğa sohbet eden boğa olacak. Kibar öküz diyeceğim, olmayacak. Yani böyle olacak. Hani orada benim tabii tabirlerime biraz mazur görün arkadaşlar. Tamam mı? Takılıyorum yani. Şakalaşıyoruz. Evet. Bu şekilde hayat sınavı olur arkadaşlar. Boğa ile Kova burcu birbirine hayat sınavı olur. Peki hocam nasıl çözeceğiz bu işi? Boğa burcu olan vatandaşın haritasını alacaksın. Kova burcu olan vatandaşın da haritasını alacaksın. Şöyle bir çevireceksin, bir oturtacaksın ki biz buna sinastri diyoruz. Sinastride bunların hangi konularda enerjilerinin irtibat kurduğunu, hangi konularda karşıt yapıp kavga ettiklerini, hangi konularda birbirlerini anlamadıkları kare açılarını hepsini alacaksın şöyle bir. İnceleyeceksin, inceleyeceksin, inceleyeceksin. Ha, ondan sonra da kova ile boğa anlaşamazmış demeyeceksin. Kova ile boğanın nasıl anlaştığını, nasıl anlaşması gerektiğini, çözümlerini göreceksin, öğreneceksin. Hani Google Translator var ya, o translator kavramı var işte orada. Ben ne dediğimde, işte ne bileyim kova ne dediğinde boğa ne anlıyor? Boğa ne dediğinde kova ne anlıyoryu öğrendiğinde onun artık ne anlaması gerektiğini söyleyerek, konuşarak ona ifade ettiğinde birçok şey çözülmeye başlıyor arkadaşlar.
İşte az önce ne dedim? Yıldızlara hükmeden diyor Muhittin Arabi. Kendi hayatının ipini eline alır filan diyor ya. Şimdi kova ile boğa artık birisi havanın inadı, birisi toprağın inadı olduğu için kendinden ödün vermemeye başladığında, yani bu translate olayı da yapmak istemediğinde her şey kilitlenmeye başlar. Şimdi bir insanın güneş burcu ortalama 30-35 yaşlarına kadar aktiftir. 35 bile değil hatta. 30 civarları diyelim. Ama ondan sonra yükselen burcun etkileri ortaya çıkmaya başlar. 45-50'yi geçtiği zaman ay burcu güneş burcu gibi olur. İşte bu tarz konularda sinastri böyle dümdüz yapılmaz. Kişinin hayat baremlerinin hangisinde olduğuna da bakılır. Yani sen 25 yaşındaki bir gencin, yani bir 20-25 yaşında bir kova burcu, 20-25 yaşında bir boğa burcunun anlayış kabiliyetiyle 45 yaşındaki boğa kova burcunun anlayış kabiliyeti aynı olmayacak. Çünkü bu ikisi hayatın sillesini yedi. Yamuldular, ittirdiler, kaktırdılar. Bir şekilde böyle oldu. Evet. Başka mesela hangi burçlar böyle sınava çekilir diyeceksiniz? Valla yani başka çok burçlar var böyle de. Mesela ikizlerle Başak dedik baştan. İkizlerle Başak sınava çekilir. Neden? Peki bunlar nasıl bir sınava çekilirler? Ne olur? Onu size anlatayım. İkizlerle Başak Burcu ikisi de Merkür yönetiminde olan bir burçtur arkadaşlar. İkisi de akıl zeka burcudur. Başak Burcu bilgiyi sentezleyerek alır. Yani bilgiyi böyle bir şeyden geçirir. Doğru mu, yanlış mı, doğrusu nedir, yanlışı nedir? En olmayacak şeylerine kadar da hesaplayabilir. Ve o Başak Burcu o sentezi yapmasının arkasında yatan bir sebep vardır. Konuştuğu şeyin, anlattığı konunun sorumluluk duygusu vardır Başak Burcu'nda. İkizler Burcu çok zekidir. Yani üçkağıtçı Hermes olarak anılır. Onun Merkür'ü. Yani İkizler Burcu'nun onun Merkür'ü. Çünkü Hermes, Merkür anlamına geliyor ve bunu benim bir tane videom var. İşte 2-3 bölüm galiba. İkizler Burcu, Başak Burcu ilişkisi hakkında. YouTube'da ona bakabilirsiniz detaylarına. İkizler Burcu sadece bilgiyi taşır, sentezlemez ve sorumluluk almaz. Ve sorumluluk almayacağı için de Başak Burcu ilk etapta onun ağzından her çıkan sözün sorumluluğunu aldığını düşünür. Ama en son anlar ki o sadece konuşmak için konuşuyordur. Ve orada beyni yanmaya başlar. İkizler Burcu da Başak Burcu'nun ne kadar sıkıcı olduğunu düşünür. Yani her konuştuğun konunun bu derece sentezin doğrusunu peşinde niye koşuyor acaba filan gibi. Ve genellikle bunlar birbirlerine çekilirler. Ve burada iletişim krizleri meydana gelir. Evet, bu konu böyle arkadaşlar. Şimdi sizin yazdığınız sorulara geleceğim. Biraz o sorulardan cevaplayacağım. Böylece yayınımızı bitireceğiz. O yüzden soruları sorun. Yazdıklarınızı okuyorum bu arada. Nurcum demiş ki, Koç burcu merhametli biriyim, memnunum. Yükselenimi bilmiyorum. Şimdi her Koç burcu merhametsiz değildir. Siz Güneş Koç burcusunuzdur. 12. evinde bir Güneş burcusunuz ya Koç burcusunuzdur. Evliya gibi vatandaşsınızdır. Ya da yükseleniniz Balıktır. Yükseleniniz Yengeçtir. Beraberinde bir bipolar bozukluk türleri sıkıntılar bile olur. Çünkü bir tarafınız çok merhametlidir, bir tarafınız çok gaddardır. Gaddar demeyelim. Gaddar genellikle Boğa burcu için kullanılır. Ama Koç burcu için daha çok böyle mücadele ve savaş enerjisi. Yani mücadele kelimesini yumuşatarak kullanıyorlar Koç burcu için. Çok yanlış bir kelime. Savaşçıdır yani doğrudan. Tam bütün her şey hayatta kalma üzerine kuruludur. Ama burada kişinin doğum haritasında o Koç burcunun yani Koç güneşin nereden açı aldığı, hangi evde olduğu o Koç burcunun kalitesini belirler. Mesela Koç üzeri ikizlersindir. Sen normalde
Yani cellat olman gerekirken cerrahsındır. Tamam mı? Mesela en iyi cerrahlar çıkar yani Koç üzeri ikizlerden. Hem kafa çalışıyor hem kesiyor yani. Öyle düşün. Evet. Devam edelim. Yazdıklarınızı okuyorum. Ekranın yanında konu ile ilgili harita olursa daha eğitici olur. Demiş Eren. Sevgili Eren, biz sizlerle sohbet ediyoruz. Bu bir eğitim videosu değil. Bir de aslında o şekilde de yapacaktım. Ama giriş yapmadı. Üçüncü parti programına giriş yapıp bir şeyler de gösterecektim ama e, giriş yapmadı. Direkt yani YouTube'un kendi şeyinden açtım o yüzden. Burada da böyle bir ekran paylaş modu yok. Şimdi e, geçenlerde bir kişi bir yorum yapmış ama ismini hatırlamıyorum. Demiş ki zaten 10 dakikalık bir Akrep Burcu videosu. Yani Akrep Burcu ile ilgili saatlerce video yapılabilir aslında. Ama sizleri de sıkmamak için videoyu 10 dakika yaptık. Bir kişi şöyle bir yorumda bulmuş. Ya demiş 1,5 dakikada anlatılacak şeyi 10 dakikada anlatmışsın. Ya iyi de kardeşim orası kurs yeri değil ki. Orası bir sohbet, bir söyleşi. Sen sabah kahvaltısı yaparken de dinleyebileceğin, bulaşık yıkarken de dinleyebileceğin bir video. Kurslar ya da not alıp eğitim alacağın eğitimlerimiz de var. Onlar astroarif.com'da. Onun haricinde de eğitimler açıyoruz. Yani şey var yani bir kitle var böyle bilgi sömürelim filan. 1,5 dakikada anlatan benim beynim alır filan. E, o modda değiliz. Yani o başka bir iş. Evet. Tuğba Atılgan demiş ki hocam yıllar önce haritama baktınız memnun kaldım demiş. Memnun olmana çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ayşegül demiş ki ikizler yengeç tabii ki demiş. İkizler yengeç burcu için hayat sınavı olur mu sorusu önemli. Şöyle ikizler için yengeç burcu hayat sınavı olur. Yani yengeç burcu sürekli her şeyi dramatize eder. Ve dramatize ettiği için ikizler burcu da onu böyle moral verir. Moralini düzeltmeye çalışır falan. Tabii bir dener, iki dener, üç dener, beş dener filan. Ama o drama modunda kalıyor. Çünkü normali o. O yüzden de ikizler burcu için e, yengeç burcu sınavı olur. Giderler bulurlar yani. Ondan sonra böyle drama bir hayat. Ondan sonra ikizler burcu böyle olmuş filan. Çünkü düzelmiyor yani. Öteki drama queen. Şimdi mesela ikizler burcusundur. Satürn güneşinin üzerindedir. Sen ikizler burcu değilsin. Senin psikolojik yapın farklı olur. İkizler gibi olmaz. Senin o zaman güneşin Satürn kapattığı için Oğlak burcu gibi olursun. Yani aynı kombinasyonda Güney ay düğümünde yengece verelim. O zaman o Satürn'le orası arasında problem oluşur. Bir türlü karmadan çıkamazsın. Ee, işi bir şekilde konfor alanı olan duygusal alana saptırırsın. Karmaşalar içerisinde olursun. Niye? Oradaki güney ay düğümü yükseleninle mesela diyelim ki akrep olsun. Trini açarsın. Gördüğünüz gibi bir kombinasyon şeyi çok değiştiriyor. Haritanın psikolojik yapısını komple değiştiriyor. Tuğba demiş ki bana kuzey ay düğümüm yay olduğunu ve yay burcu gibi evet ama evet dediğimi diyor henüz diyor yapamadım diyor. Hala evet. Şimdi bir insanın ruhsal alanını tamamlaması için kuzey ay düğümü alanına yönelmesi lazımdır sevgili Tuğba. Ancak kuzey ay düğümüne gidebilmenin yollarından birçok şey vardır haritada. İşte Jüpiter'den destek almalı, Venüs'ten destek almalı. Onların önleri kapalıysa onlara açılması lazım. Ama bu işin pratik yollarından bir tanesini sana önermişim. Yani orada konum, durum ne olursa olsun o şekilde eylem gösterip hareket edebilirsin. İrade kullanırsın. Doğru göstermişim. Ya bunların çeşitli yöntemleri var.
Senin sıkıntın şurada. Bir insan korku hissettiğinde, kendini güvende hissetmediğinde konfor alanına çekilir. Ve haritanın tanıdık alanı da güney ay düğüm alanıdır. Belli bir yaşı da geçtikten sonra o alana yöneldin mi sıkıntı olur. Çünkü orası der ki kapalıyız. Hadi git kızım kocanın evine der gibi. Tamam ananın evidir orası ama burada duramazsın der. O yüzden bunu yapamıyorsan konfor alanına seni iten o güvenlik duygusu, eee, kendi rahat hissedememe ya da bir takım problemler neyse onları bir tespit etmen lazım ki hayatın o alana kolay gidesin. Yani dış etkenler var. Dış etkenlerde az önce bahsettiğim unsurlardan konfor alanına niye tercih ediyorsun? Bir şeyden kaçıyorsun. Yani o öyle düşünebilirsin. Sinem demiş ki dün ilk defa yayınınızı dinledim. Bugün de canlı yayını gördüm. Çok mutlu oldum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yeni yani burç yorumlarındaki kalite nedeni gerçekten güzel şekilde bir sürü abonemiz oldu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Evet. Zühre demiş ki Merkür'üm ikizler, eşimin Merkür'ü Başak, 9. evdeyse anlaşmanız zor o zaman. Şimdi Merkür'ünüz ikizler, eşinizin Merkür'ü Başak. 9. evde olmasa şu anlama gelir. Sizin daha çok böyle bilgi edinme, okuma, öğrenmeyle ilgili hatta bir şeyler anlatmayla ilgili bir özelliğinizi gösterir. Eşiniz de zaten ilişkide dediğim gibi cümlelerin sorumluluğunu almada problemler yaşıyor olabilirsiniz. Az önce anlattım bu konuyu. Arif hocam Kova burcuyum. Düşüncelerimden kendim bile yoruluyorum bazen. Evet. Levent öyle demiş. Şimdi tabii Kova burcunun olayı şudur. Düşüncelerimden kendim bile yoruluyorum diyor. Evet doğrudur. Yani yattığında özellikle rüya gördüğünde böyle gözlerinde flaşlar patlamaya başlayabilir. Evet annem boğa, babam kova. Birbirine ters iki burç bir daha olamaz demişsiniz. Evet mesela alın işte boğa kovayla gelmiş yani. Sinem demiş ki bugün boğa ile kova burcu anlatılacak galiba. Bugün konu oradan gitti. Ben de diyorum babamın huyu neden yaş aldıkça daha uyumlu oldu? Evet tabii babanın durumu yaş aldıkça daha uyumlu hale geliyor. Şenay Hanım ay iyi akşamlar demiş. İyi akşamlar. Şimdi Ayşegül Hanım demiş ki bir boğa tek tabirim oturan boğa. Annem güneş boğa. İki boşandığım eşim yükselen boğa. Zıt 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 işte diyor. Bir yükselen akrep olarak diyor. O yükselen akrepler seni tamamlamaya gelmiş. Pardon yükselen boğalar yükselen akrebi tamamlamaya gelmiş. Bond demiş ki valla güneş balıktan eser kalmadı cidden komple yükselen akrep yaptı filan. Şimdi bir sürü yorumlar var da sorular varsa onları alayım. Ama mesela çok güzel yorumlar var arkadaşlar şimdi. Bunu nasıl söyleyeyim? Ben ikizler burcuyum ama hiç zeki akıllı değilim. Zira hayatımdan belli. Merkür'ün boğa onunla mı alakalı? Mesela Selma Öksüz senin Merkür'ün boğa olması sana aslında iyi bir hafıza verir. Senin başarılı olup olmaman ikizler burcu olmanla ilgili değil, istikrarlı olup olmamanla ilgili. Yani sıkılıyorsun, okuduğun, anlattığın şeyi bırakıyorsun, ondan kaynaklanıyor. Başarıyı getiren istikrar biliyorsun. Evet, boğalar çok gaddar denilmiş. Yükselen kova, balık, başak, yükselen balık. Şimdi demiş ki Bond, ben yükselen akrebim, güneş balık, Mars, Venüs, Koç, Ay boğa. Mars, Venüs, Koç, Ay boğa. Yükselen aslan ve yükselen koç enerjilerine tahammül edemiyorum demiş. Evet zaten başında da anlattık ya. O tahammül etmeyi bıraktığınızda anlaşmayı bırakmış oluyorsunuz. Çünkü artık diyorsunuz ki kendim olmak istiyorum. Dolayısıyla bazı burçlar bazı burçlarla anlaşamıyor bu yüzden.
Keşke TV programları olsa böyle demiş. Daha fazla görünür olmanız dileğimle demiş. Keşke demiş. Vallahi hiç öyle bir şeyim yok ya. TV'ye çıkayım falan. Teklifler geldi. İşte ama kabul etmedim. Yani bir gün birisi aradı. Ya birisi derken tabii yapım şirketi ya da TV de olabilir bilemiyorum. Hatırlamıyorum şu anda. İşte size dediler biz yılın astroloğu ödülü vereceğiz. Çağla Şikel'in elinden plaket alacaksınız. Dedim gelemem. Eren demiş ki yapay zeka ve robot teknolojileri gerçek hayatta ciddi anlamda ne zaman girecek? Eğitim ve kariyer hedefleri astrolojik açıdan kalıcı kadim meslekler neler kalacak? Bak bu çok güzel bir soru. Herkesi ilgilendiren bir konu. Çünkü herkesin işe güce paraya ihtiyacı var. Arkadaşlar çok büyük bir dönem başlıyor. Mayıs ayından sonra İkizler Burcu'na geçen Uranüs her şeyi teknolojik hale getirecek. Ve bu teknolojik hale getirdiği zaman şu anda zaten bir kirlilik var. Yapay zeka kirliliği. Biliyorsunuz yapay zeka unutuyor, bunuyor vesaire bir sürü şeyler oluyor. Yani yapay zeka ile bir şeyler konuşuyorsunuz. Her şeyi oradan cevabını aldığını zannediyorsunuz ama yanılıyorsunuz. Yapay zeka ile konuştuğunuz zaman sizin akıl bilgi seviyenizi genellikle 6 katmana ayırıyor. Kaç katmanlı düşündüğünüzü çözüyor. Basit sorular sorduğunuz zaman basit cevaplar veriyor. Soruş tarzınızdan sizi sınıflandırıyor. Bir çeşit ırkçılık yapıyor. Daha çok kalıcı meslekler işte el işi gerektiren asla değişmeyecek şeyler vardır. Ne bileyim yemek yapmak, beden işçiliği vesaire tarzı şeyler. Ama teknoloji öyle bir girecek ki mesela diyelim ki 7 sene sonra bu teknoloji olayı bizi tiksindirecek. Belki tuşlu telefonlar kullanmak isteyeceğiz. Bir bahçeli ev almak isteyeceğiz. Bahçede çapa yapmak isteyeceğiz. Ama o bahçede çapayı bile robotunuz yapacak belki 7 yıl sonra. Yani teknoloji sizin hayatınızı kolaylaştıracak ama teknolojinin yapamadığı alanlar biraz da kalıcı kalıcı olacak. Yani ne bileyim bir araba tamirciliği diyelim yani. Yani onlar da değişecek. Niye? Arabalar elektrikli olacak. Sokacaklar şeye. Bakacaklar şurası arızalı. Robot gelecek bızıt bızıt değiştirecek falan filan yani. Ya bu kaçınılmazlığın sesi. Yani 7 yıl içerisinde korkunç derecede bir şey olacak. İlerleme olacak. Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Böyle bir dönem bundan 88 yıl önce geldi. Yani 88 yıl önce Uranüs ikizlere geçti ve o dönemde de dünyada bir sürü keşifler oldu, ilerlemeler oldu. Yani düşünün adam elektriği keşfediyor ya. Elektriği nasıl keşfedersin? Elektrik, internet ve yapay zeka yani bu üçü de aynı kategoride insanlığın hani hayatını değiştirebilme potansiyeline sahip büyük bir durum. Demiş ki mesela balık burcuyum. Yükselenim kova. 25 yıldır sürünüyorum. Bitsin artık. Ne zaman yüzüm güler hocam demiş. Valla bitip bitmemesi benimle ilgili değil. Ama bu genellikle 25 yıldır sürünüyorum lafı kişinin doğum haritasında doğru bir akışta gitmediğini, mayınlı arazi gibi tersine çalıştırdığını, tersine kürek çektiğini göstergesidir. Yani bir insanın hayatı sürekli sürekli aşağı çekilmiş bir şekilde gitmez. Bu arada yayınımızı beğendiğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Beğen butonuna böyle bir basabilirseniz sevinirim. Şimdi doğum haritası çözümü kavramı var arkadaşlar. O çözümü yapmadığınız zaman hayat sizi geri geri götürür. Kronik sorunlarla baş gösterirsiniz. Şimdi mesela Emine Hanım demiş ki ASC yay. Birinci evde yay ile başlıyor. Oğlak araya sıkışmış. Bunu iyileştirmek için ne yapabilirim? Ya, Oğlak araya sıkışmaz. Orada sıkışmış burçlar vardır. Placidus ev sistemine göre. Orası da enerji akışında tabii problemler olabilir ama o evin yönetici gezegenine bakacaksınız. Oradan yürüyeceksiniz. Şimdi Saruhan demiş ki Üstad geçen Plüto Kova'da dediniz. Tabii ki Plüto Kova'da. Ama Vedik usulünde hala Oğlak'ta. Güncel olarak da Oğlak'ta. Biz hangisine bakacağız? Biz Batı astrolojisi
yapıyoruz. Yani modern astroloji. Yani bende bir sürü astroloji çeşidi var. Yani modern, klasik, Helenistik, karmik, psikolojik yok bizde. Ama Vedik astrolojiyle ben bakmıyorum. Vedik astroloji sideral zodyaka göre hesaplanır ve burçlar da bu burçlarda değildir. Yani bir iki burç aşağıya kayıyor. Dolayısıyla Vedik astroloji benim alanım değil. Yani ben o konuya neden ilgi duymadım? Şundan dolayı ilgi duymadım. Birincisi dönüyor dolaşıyor karmaya geliyor. Önceki hayatında şöyledir böyledir falan filan diye. Halbuki Vedalardan aktarılan öyle bir bilgi yok. Daha sonra Hint felsefesi işin içine girmiş ve Vedik astroloji orada bana göre bir yer almış. Bundan dolayı ilgi alanıma girmedi. İkincisi de mesela sen bir işte e, yani burcun da tutmuyor. Yani burçlar kayıyor. Şimdi biz astrolojide haritalara bakarken geosentrik harita kullanırız. Yani dünya merkezli harita kullanırız, tamam mı? Neden dünya merkezli harita kullanırız biliyor musun? Çünkü biz bu dünyada doğduk, bu dünyada yaşıyoruz. Merkez burası. Yani ve benim konum güneş ya da sabit yıldızlar değil. Benim konum bu dünyada yediğim, içtiğim, bu dünyadaki yaşantım. Dolayısıyla bu dünyadaki yaşantıma göre, bu dünyaya göre hesaplanmış harita benim için önemli. O yüzden Vedik astrolojideki hesaplama sistemi beni çok cezbetmedi. Ama Vedik astrolojide de ilgili bulunan şeyler vardır. Yani var yani. Onunla da şeyleri var, değişik şeyleri var. Şimdi Zaho demiş ki evet benim sorum var. Güneş, Satürn, Lilith ve yükselenim terazi. Yani Güneş, Satürn, Lilith hepsi terazide, kavuşumda. Bu ne demek? Şimdi terazinin kaç derecesi de önemli. Zahko. Neden? Şimdi Güneş terazi bildiğiniz gibi normalde şey bir burçtur. Böyle kibar, özverili bir burçtur. Ama Satürn teraziye geldiği zaman orada adalet duygusu olarak çalışır ve senin son derece dürüst, adil bir insan olduğunu gösterir Zahko. Haksızlığa, yalancılığa tahammül edemezsin. Senin böyle bir kimliğin var. Tamam mı? İşte bu anlama gelir. Bunu diyebiliriz. Lilith de orada olduğu için yalanı dolanı da sana gösteriyor. Dürüst ol diyor Burcun. Ama yalan söyleyebilirsin ya. Bunu da bu şekilde söyleyebilirsin gibi orada Lilith dürtebilir. Yani Lilith'i aktifleştirip aktifleştirmemek sana kalmış. Ama aktifleştirdiğin anda o Satürn orada direkt tepene biner. Çok büyük sıkıntı olur. Yani normal bir insan yalan söyler bir şey olmaz ama sana olur. Dürüstlükten ayrılmaman gerekiyormuş yani. Böyle bir görev verilmiş sana evren tarafından. Güneş Kova, yükselen Koç nasıl geçer bu yıl? Güneş Kova, yükselen Koç'u yapacağız. Nasıl geçer konusunu burçları yapacağız arkadaşlar. Videolarda izleyebilirsiniz. Biraz burada sohbet ediyoruz. Evet, Plüto Kova'yı anlattık. Yükselen Yengeç, Güneş Aslan. Yengeç üzeri aslansınız. Güneş, Güney Ay düğümü kavuşumunda tek kare çukurundan nasıl çıkar? Şimdi burada Roz senin en büyük sıkıntın Güneşle Güney Ay düğümünün aynı burçta oluşu. Burada bir sınav vereceksin ve bunu yaşayarak vereceksin. Yani buradan işte okuduk, üfledik, yok karma temizliğine gittik. Efendime söyleyeyim aile dizimine gittik, geldik. Ninem suda boğulmuş falan filan böyle anlatılır ya. Bunların hepsi senin haritanın ve hayatın için hikaye. Çünkü orada güneşin o alanda olması geçmişte gurur, kibir nedeniyle atalarından bir tanesinin yani gurur, kibir demeyelim ama kendi benliğini oluşturamamasıyla ilgili bir problem yaşamış ve eksik kalmış ve sana da onu tamamlamak gerekiyor. Zor bir durum ama zaman ilerledikçe, idrak kabiliyetin geliştikçe senin için hayat değişecek. Yani aslan tarafı
seni belli bir yaştan sonra aşağı çekecek hep. Saruhan demiş ki gelemem Çağla Şikel eve gelsin plaketi versin gelemem demiş. Evet. Ya arkadaşlar şimdi böyle şeyler var, görüntüler var. İşte gel sana şu ödülü vereceğiz. İşte şu mankenin elinden ödül alacağız falan bir şeyler. Mesela şimdi mesela bu programlar var ya işte YouTube'da bir sunucu bir astroloğa sorular soruyor. O da cevap veriyor, söyleşi yapıyorlar falan ya. Bunların hepsi ücretli. Ücret vererek o programlara katılıyorlar. Yani astroloğun ünlü olduğundan ya da çok kabiliyetli olduğundan değil, para verdiği için o programlara katılıyorlar. Böyle bir sektör var. Bu da bana şey geliyor yani. Yani çık kendi kanalında anlat, değil mi? Ha çıkılmaz değil, çıkılır. Ona da bir şey demiyorum da. Yani zaten YouTube'da herkes herkesi araştırabiliyor, keşfedebiliyor. Görüyorsunuz ne anlatıyor. Ya ben diyorum ki mesela arkadaş mesela bir eğitim alacaksın, tamam mı? Eğitim alacağın astrologdan bir danışmanlık al. Sana bir ne anlatıyor bir gör. Yani senin hayatına ne kadar ışık tutuyor bir gör. Bunu almadan karşı taraftan eğitim alma. Çünkü 6 ay, 7 ay, 8 ay, 9 ay eğitim sürecek. Sana adam ne anlatabileceğini sana o doğum haritası danışmanında göreceksin. Ondan sonra yine şey var. Hani düşünüyorsunuz şu astrologdan mı danışmanlık alsak, eğitim mi alsak? Ya bir bakın adam YouTube'da ne anlatıyor? Nasıl anlatıyor? Senin Merkür'üne uyuyor mu? Çünkü herkes Merkür'ü kadar anlar. Mesela birisi çok teknik konuşmaktan anlar. Kimisi daha böyle hikayelemekten anlar. Kimisi daha çok gerçek hayattan örneklerle anlayabilir. Yani orada Merkür'ünüzün yapısı sizin için önemli. Yani kendinize uyup uymadığında oradan şey yapın. Yani vatandaşın yani ben YouTube'da bir bakın YouTube'da şöyle bir şey söyleyeyim. YouTube artık normal YouTube değil. YouTube bir sosyal kanıt. Yani o kişinin nasıl daha iyi astrolog olduğunu, nasıl daha iyi bir tamirci olduğunun kanıtı. Ve 7 sene sonra diplomalara bakmayacaklar. Sizin sosyal medyadaki paylaşımlarınız uzmanlık konunuzu nasıl sergilediğinizi ve o konuda ne kadar uzman olduğunuzu bilginizi ortaya koyduğunuzla ilgilenecekler ve size diplomayı artık YouTube'la izleyicisi ve çevrenizdeki insanlar verecek. Ne oluyor? İşte adamın diploması aslında yokmuş. Yani neden yokmuş? Zaten üniversite sınavına şeyle girmiş. Ya da çıkıyor adam parayla diploma satın almış. Bu adamın gerçekten diploması olsa ne olur, olmasa ne olur? Zaten bizim yani Türkiye'de sanayiden kopuk bir üniversite anlayışı var. Yani sanayiden kopuk derken araba tamir sanayisinden bahsetmiyorum. Yani bir mühendis okuyor, bir şey okuyor. Eee, yani onun stajıyla beraber çekirdekten yetişerek gelmiyor. Böyle daha çok böyle şeyde kalıyor. Yüzeysel kalıyor. O yüzden arkadaşlar yani şöyle düşünün ya. Bakın benim arabada bir arıza vardı. Rolanti arızası. Ya araştırın YouTube'da bir tane usta var. Adam hakikaten o arabayı yemiş bitirmiş. Tamam mı? Yani Türkiye'de o problemi çözmüş yani adam. Ve kendisi gibi uzman arkadaşları da var. Ben hiç riske atmadım. Gittim en yakın bana yakındaki arkadaşına orada yaptırdım. Anlatabiliyor muyum? Niye? Bu bir sosyal kanıt işte. Siz bugün ben diyorsunuz işte işletme fakültesi mezunuyum. Aha bu da diplomam. Ben İktisadi İdari Bilimler Akademisi mezunuyum. Ulan ekonomi yerlerde sürünüyor. Zaten Türkiye'deki sistemde sen üniversiteyi hasbelkader kazanmışsın. Yani bir şeyleri hedefleyerek ortaokuldan, liseden o alanda böyle yetişerek ben bunu yapacağım, benim içimde kalbimde bu var diyerek gitmemişsin ki. Sen ne bileyim gıda mühendisliği okumak istemişsindir. Psikolojiyi tutturmuşsundur. Anlatabiliyor muyum? Yani mesela bir insanın hamurunda olması lazım bazı meslekler. İşte o hamurunda olup olmadığını doğum haritanızdaki MC noktasından görüyorsunuz. Mesela adam imam. Diyor ki demiş ki yani ben haberlerde okudum. Ben efendim ateistim.
Görevimi yapıyorum. Görevim namaz kıldırmak, görevimi yapıyorum, maaşımı alıyorum. Kimse bana karışamaz. Ben profesyonelim filan demiş. Ya sen imamsan, ateistsen orada ne işin var? Ateistsen niye imamsın sen? Tamam mı? Yani o tarz bir meslek kişinin kendinde hamuru yoksa meslek olarak icra edilemez. İşte vatandaş dediğim gibi gıda mühendisliği okuyacakken psikolog olmuş. Ya bir bak senin hamurunda var mı? İnsanların derdini dinlemek yok belki. Çözüm bulma şeyin yok ki. İnsan bir robot değil ki. Ha sende şu dert var. İşte bunun cevabı bu. Bunun cevabı bu. Bu değil. Belki karşında anlaşılmak isteyen bir insan var. Yani herkesin dert dinlemeye şey müsait değil. O yüzden e, doğum haritanıza göre kariyer alanınız hayattaki gidişat yönünüzü çok değiştirir ve çok ciddi başarıları getirir. Yani size şunu söyleyeyim, yani yemin ediyorum diyeyim tamam mı hatta. Eğer 23 yaşında benim bilgimdeki bir bilgi düzeyinde bir astrologdan danışmanlık alsaydım şu an çok başka bir hayat sürüyor olurdum. Bak o kadar size söyleyeyim. Hem de çok tepelerde, zirvelerde çok bambaşka bir hayat sürüyor olurdum. 23 yaşında bir astrologdan kim danışmanlık alıyor biliyor musunuz? Jüpiter Güneş kavuşumu. Jüpiter Güneş trinesi olan insan. Onlar o danışmanlığı alanlar bile şanslı yani. Yani doğuştan gelen şans da bir şekilde kader onlara yönünü açıyor. Evet arkadaşlar 56 dakika olmuş. Çok uzamasın. Sorular var. Sohbet ediyoruz. Sizin yazdıklarınızı okuyorum. Nuray C demiş ki emeğinize sağlık hocam. Yükselen güneş balık. Ee, Ne demişsiniz? Hocam yükselen güneş balık. Balık üzeri balıksınız. Son derece merhametli, şefkatli, yardım derneklerinde ömrünü geçiren bir vatandaşsın. Kuzey ay düğümü 12. evde Juno ile kavuşum. Kuzey ay düğümü Juno ile 12. evde kavuşum. Bu sana karmik bir eş geleceğini gösteriyor. İnsanlar beni sever, onları kıramıyorum fakat yoruyor. Evet, insanlar seni kırıyor çünkü onlarla ruhsal sınırlarını çizemiyorsun. Zaten Satürn balıktan geçerken sana o ruhsal sınırları çizmene gerektiğini gösterdi. Kendi kul hakkına girme dedi. Yani bunun en basit cevabı bu. Tamam mı? Çünkü bu dünyada sen de kendine diyeceksin ki ben de varım diyeceksin. Yani ben senin için kendimi feda etmeye gelmedim bu dünyaya. Allah bana da bir kader verdi, sana da bir kader verdi. Yani niye direkt sömürülmesi gereken kişi beni görüyorsun demen lazım Nuraycı. Evet. Ne yapıyorsunuz? Kaçıp yalnızlığı seçiyorsunuz. Bu doğru değil. Tabii ki doğru değil. Karşınızdaki insan kırılmayacak merak etmeyin. Hiç öyle kafa yormayın. İşine gelmeyen, işine geldiği yöne yönelecek. Zaten orada kaçmanıza gerek yok yani. Hayır demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Ya diyeceksin ki yani Türkçesi basit yani sevgili balık burcu. Allah seni yarattıysa beni de yarattı diyeceksin ya bu kadar basit yani. Aslan maceraları demiş ki Burcun balık yükselenim aslan. Evet. İnanılmaz zor günler geçirin. Tabii. Şimdi Güneş'in üzerinde Satürn var. Zaten Güneş'in 8. evde krizli bir Güneş'in var. Yükselen aslan olduğunu için ve oradan Satürn geçiyor tamam mı? Kriz üzerine kriz yaratıyor. Hele son 2,5 senedir yani bırak 2,5 seneyi ya. Sen son 3,5 senedir tamam mı? Allah korumuş yani. Burada hala yazabildiğine göre yani. Doğum haritamda Kuzey Ay düğümü Uranüs kavuşum yapacak. Güzel bir şeyler olur mu? Kesinlikle güzel bir şeyler olur. Ama hangi evde olduğuna bakar. Tamam mı? Hangi evde olduğuna ve açılarına da bakar. Burada seni ciddi anlamda değiştirmek istiyor. Eee, Çok güzel etkiler olabilir haritanda. Tamam mı? Hem de aniden böyle. Şimdi 1 Şubat Kovayım, yükselen Akrep. Bu sene Plüto Uranüs beni zorlar mı? Bakın zorlaması değil. Plüton seni zorlar. Niye zorlar biliyor musun? Hayatında çürümüş, değişmesi gereken şeyler vardır. Ve bunların üzerine sifonu çekmen gerekir. Burada akrep kafasıyla inat edersen yanlış yaparsın. Yani Plüton'un insana yaptığı etki bir kabızlık gibidir arkadaşlar. Yani diyor ki çıkar at diyor yani tamam mı? Tabii bu en basit anlatım da haritalarda çok da şeyler değişir.
Evet arkadaşlar, 1 saati tamamladık. Yayınımız aslında çok güzel konular ve mesajlar içeriyor, tamam mı? Eee, Paylaşırsanız sevinirim. Yeni videoları da inşallah 2026 bitmeden 2026 videolarını yapacağız. Zaten, o videolarda görüyorsunuz sadece bir 2026 videoları değil, aylar da var. Ayları da hepsini görmüş oluyorsunuz. Videoları yapmak neden bu kadar uzun sürüyor? Çünkü gerçekten çok ciddi bir emekle yapıyoruz arkadaşlar videoyu. Çok ciddi. Geçen yapay zekâyla konuşurken bana diyor ki, "Sen," diyor, "bu kadar şeyi nasıl yapacaksın?" diyor. "12 personel lazım." diyor. Evet. Evet arkadaşlar, katılan herkese çok teşekkür ederim. Çok memnun oldum. Sizlerle tekrar bir araya geldik. Dediğim gibi 3-4 aydır, canlı yayın yapmıyorduk. Hatta en son canlı yayına bakın. Yani bundan bir önceki canlı yayına bakmanızı tavsiye ediyorum. Çok keyifli bir canlı yayındı. Eee, Neden canlı yayın yapmadık ya da neden şey yaptık? Çünkü hem gökyüzü hareketleri, bunlar astrolog olsak da bizi de etkiliyor. Hem de yani ben direkt yani kolektiften bir etki aldım. Hem de kanalımızdaki sorun beni üzdü. Yani çok güzel içerik üretiyorsunuz. Kimse de yok ya da böyle çok az bilinen, çok değerli konular, izlenmiyor. Yani izlenmemesinin sebebi konu o kadar spesifik ki. YouTube algoritması bakıyor, "Ya, ben bunu kime önereyim?" falan gibilerinden. Hani, büyük ihtimalle öyle. Yani kanalımda gerçekten kadim bilgilerle dolu bir kanal var. Yani bu eski kanal 7 senelik bir kanal bu. Hani böyle ezoterizm, kadim bilgiler falan merakınız varsa hani girin orada oynatma listelerini bir göz atın. Zaten yeni kanalda da çağ atlamış bir kanal olacak ve, o kanalda sadece biz şey düşünmüyoruz açık söyleyeyim, Türkiye değil dünya geneline hitap eden, çok özel birtakım içerikler, düşünüyorum. Katılan herkese çok teşekkür ederim. Hepinize güzel akşamlar ve mutlu 2026 yılı diliyorum. Görüşmek üzere.